Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renkten oluşan fıstıklı yuvarlak lif modeli anlatımı ile yine karşınızdayım. Umarım memnun kalır, benimle çalışırsınız. Lif ipi arkadaşlar kullanacağız. İstediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Tığ numarası olarak 1,75 milim tığ kullanacağım. Elinizin alışkın olduğu tığla da yapabilirsiniz. Modelimiz çok kolay. Hemen başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve başlayalım işimize. Evet, ipimizi kapatalım. 6 tane zincir yapalım. İlk başta yapmış olduğum zincire batarak küçük bir halka yapıyorum. İki ucunu birleştirdim. Burada da bir zincir yapıyorum. Şimdi ipimi uzattım arkadaşlar. Üstüne alıyorum ve bu halkanın içerisine fıstık yapacağım. 4 kere saracağım ben. Dilerseniz burada daha fazla da sarabilirsiniz. İpiniz ince ise hepsini tek seferde çıkartıp kapatıyorum. Arada 2 tane zincir üstüne aldım. Şimdi yana bir tane daha devam ediyorum. Yani aynı halkanın içerisine toplamda 6 tane fıstık yapacağız. Kapattık. 2 zincir. Hepsini tek seferde topladım. 2 tane zincir 6'ya tamamlayacağım. Eğer daha önce lif yapmadıysanız arkadaşlar, lif nasıl yapılır oynatma listemde tüm aşamalarını dilim döndüğünce anlattım. Fıstık yapımından ip tercihine oradan izleyip öğrenebilir. Daha sonra benimle modellerimi çalışabilirsiniz. Tecrübeli arkadaşlarım zaten zorlanmayacaklardır. Evet. Altıncı da yapıldı. Şimdi 2 tane zincir yapıyorum ve ilk başta yapmış olduğum fıstığın tepesine gelerek şöyle kaydırarak bitirdim arkadaşlar. Toplamda 6 tane fıstık yaptık. Şimdi ilk boşluğa şu şekilde geçişimizi yapalım. Bir zincir. Şimdi buraya ilk boşluğa 2 tane fıstık yapıyorum. Bir tane yaptım. Kapattım. Arada bir zincir. Burada artık bir zincir yapacağım. Tabi dilerseniz 2 de yapabilirsiniz. 2 yapalım. Kastırma olmasın. İki tane yaptım ilk yuvaya. Arada yine 2 tane yapalım. Ortası çok yuvarlak kastırmasın arkadaşlar. Şimdi yana geçtim. Buraya da yine aralarda 2 tane zincir yaparak fıstıklarımı yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir ve devam edeceğim. Tüm sırayı tamamlayalım. Tüm boşluklara ikişer tane fıstık yaparak tamamlayalım. Evet, ikinci sıramı tamamladım. Birinci sıramda 6 tane fıstık, ikinci sırada 12 tane fıstığımız oldu. Her araya ikişer tane yaparak. Şimdi 2 tane zincirimi yaptım. İlk başlangıçtaki zincirin yine tepesine ekliyorum. Şöyle kaydırıyorum. İlk boşluğa da ilerliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir zincirle. Şimdi burada her 2 tane fıstığın arasına çalışacağız. Şu ara boşluklara yapmayacağız. Sadece bu ikili olanların arasına yaparak fıstıklarımızı ilerleyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Şimdi burada bir tane zincir yapacağım. Üstüne aldım. Yine aynı boşluğa ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğa. Şimdi 3 tane yapacağız aralara. Şimdi bir sonrakini bu araya yapacağız. Yani buradakine değil. Bakın bu ara geçiş olacak. Buraya yapacağız. Buraya geçmek içinse 2 tane zincir yapıyorum. Bu aralar kastırma yapmasın. Şimdi buraya ilk fıstığımı yapayım. Arada bir zincir.
İkinci fıstığı yaptım. Bir zincir. Üç tane fıstığımı yaptım. Arada geçerken iki tane zincir yapıp şimdi buraya devam edeceğiz arkadaşlar. Tüm aralara üçer tane fıstık yapalım. Buradaki aralarımızdaki zincir sayısı 1 olsun. Buralar 2 olsun. Ama eliniz çok sıkıysa ve kastırma yapıyorsa buraları da artırın. E, Herkesin el ayarı aynı olmayacağı için arkadaşlar onu da kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben tamamlayıp geliyorum. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. 1, 2, üçüncü sıram bitti. Yine burada birleştirdim ve ilk boşluğa geçişimi yaptım. Şimdi burada arkadaşlar ilk boşluğumuza fıstığımızı yapalım. Kapattık. Arada bir zincir. Şimdi buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. Aynı boşluğa. Kapattım. Bir zincir üstüne aldım. Bir diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da iki tane fıstık yapıyorum. Arada bir zincir. Dört tane fıstık yapmış olduk. Şimdi diğer dilime geçerken iki tane zincir yapıyorum. İki tane de fıstık buraya. Arada bir zincir. Tekrar aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Bir zincir. Yana da iki tane yapıyorum. Geçişlerde iki tane zincir olacak. Şimdi dördüncü sıramızı da bu şekilde devam edelim. Aralara ikişer tane fıstık yaparak tamamlayalım. Evet, dördüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar. Her araya ikişer tane yaparak. Şimdi beşinci sıramıza başlayalım. Burada yine kaydırma yöntemiyle araya geçişimi yaptım. Olduğum noktada hemen fıstığımı yapıyorum. Beşinci sıradayız. Bir tane yaptım. Araya bir zincir. Yine aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Şimdi bir zincir, tekrar aynı boşluktayım hala. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Şöyle. Bakın burada 3 tane fıstık yaptık. Şimdi bir zincir üstüne aldım. Buraya geldim. Burada ise 2 tane fıstık yapacağız aynı yuvaya. Bir zincir. Bir fıstık daha yaptım. Şimdi 2 tane zincir yapıyorum ve buraya geçiyorum. Videomuz fazla uzamasın arkadaşlar. Her sırayı detaylı bir şekilde anlatmak istediğim için bu sırada ne yapacağız? Bir sonraki araya 3 tane, sonraki araya 2 tane. Aralarda 2 zincir, diğer araları ben birer tane yapıyorum. Şimdi sona kadar devam edelim. Beşinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 3 fıstık, 2 fıstık şeklinde. Evet arkadaşlar, beşinci sıramızı da bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle tekrar göstereyim. 3 tane fıstık başta yaptım. Sonra 2 tane. Aynı şekilde devam ettim. Elinizde de şöyle biraz açtırın arkadaşlar. Kastırma yapıyorsa düzelecektir. Çünkü ipimiz esnek bir ip. Biraz açtırmaya, el ütüsüne ihtiyaç duyuyor açıkçası. Şimdi 6. sıraya başlayalım. İlk boşluğuma 2 tane fıstık yapıyorum. Fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Aynı yuvaya ikinci fıstığı yapıyorum. Kapattım. Üstüne aldım. Şimdi tekrar yandaki boşluğa geçtim. Buraya da 2 tane fıstık yapıyorum. Arada bir zincir. Aynı yuvaya tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum.
3 tane fıstığın arasına, yani şuraya 4 tane fıstık yapmış olduk. Şimdi buraya geçeceğiz. Bir zincir, yana geçtim. Bir fıstık, bir zincir, bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Ve bu ilk dilimi bitirdim. Şöyle 6 tane dilimden oluşuyor. İlk dilimi bitirdim. Şöyle. Diğer dilime geçerken şu kısma 2 tane zincir yapıyorum ve aynısını uyguluyorum. 2 fıstık, 2 fıstık, 2 fıstık şeklinde 6. sıramızı da tamamlayalım. Buluşalım. Evet arkadaşlar, 6. sıramı da bitirdim. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yaptık bu sırada? Başlangıçta şurada 2 tane, daha sonra yana 2 tane, buraya da 2 tane yaptık ve ilk dilimimizi bitirdik. Diğerlerini de aynı tekrar ettik. Şimdi 7. sıramıza başlayalım. 7. sıramızda da ilk başlangıçta ilk bu boşluğumuza, şu sıranın tekrarı aslında, 3 tane fıstık yapıyoruz. Artırma mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi daha detaylı göstereceğim. Buraya 3 tane fıstık yapıyorum. Aralarda bir zincir. Bakın buraya 3 tane yaptım. Şimdi üstüne alıyorum. Buraya geçtim. Şu yana. Bakın hala buradayım. Buraya 2 tane fıstık yapıyorum. Arada bir zincir. Şimdi diğerine geçeceğiz. Arada bir zincir. Aynı dilimdeyim hala. Bir zincir ve devam ediyorum. Şimdi arada 2 tane zincir. Buraya geçtiğimde 3 tane fıstık yapacağım. Bu sıranın başlangıcını, aynısını buraya uygulayacağız. 3 fıstık, 2 tane de burada fıstık. Buradaki gibi. 7. sıramızda bu şekilde 3 fıstık ikili ikili şeklinde devam edecek. Peki bundan sonrası nasıl devam edecek? Nasıl artırma yapacağız? Aslında arkadaşlar aynı sıraların tekrarını yapacağız. Şimdi burada 3 tane başladığım için bir sonraki 8. sıramda şu sıranın tekrarını yapacağım. Yani buraya 2 tane fıstık, buraya 2 fıstık, 2, 2. 8 bitip 9. sıraya başladığımda yine ilk boşluğa, bakın burada olduğu gibi, aynı bunun tekrarı bu sıranın, 3 tane yapacağım. Sonra 2 2 devam edeceğim. Sonra ikili, yani üçlü, ikili, üçlü şeklinde sadece ilk gruplara yapacağız bunu. Tamamen büyüteceğiz. İstediğimiz kadar devam edeceğiz. Mantığımız çok kolay. Zaten burada gözüküyor. Üçlü, ikili, üçlü, bu şekilde. Ben biraz daha büyüteyim, size yapmış olduğum model üstünde tekrar göstereyim. Sıra tekrarı yaparak istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben de yapacağım. Hem sıra sayımı da sizlere belirteceğim. O şekilde devam edelim. Evet, ben lifimin sıra sayısını artırdım arkadaşlar. Dilediğim ölçüye gelene kadar yaptım. Hemen saymak istiyorum. Bakın bu orta kısmımızı sayarsak 1 kabul ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane sıra yaptım. Ölçümüz de küçük değil, gayet güzel bir ebatta. Bir de kenar gittiğimizde daha da büyüyecek. Fakat sizler daha büyük istiyorsanız yine sıra sayınızı artırabilirsiniz. Mantığımız çok basit. Hemen şuradan tekrar göstermek istiyorum. Bakın burada üçlü yapmıştık. Bir sonraki sırada ikili gruplar yaptık. Daha sonra üçlü, sonra ikili. Bir sonraki sırada ilk fıstıkların arasına üçlü, diğerleri ikili, sonra ikili, sonra ilk baştaki fıstığa yine üçlü, ikili devam ettik, ikili şeklinde.
Yani ne yapıyoruz? Üçlü, ikili, üçlü, ikili şeklinde artırmamızı yapıyoruz. Her dilimin başlangıcında sadece. Şimdi ben hemen kenar yapımıyla videoma devam etmek istiyorum. Evet, ilk boşluğun arasındayım. Şimdi buradan başlayalım. Sadece buradaki ikili fıstıkların arasına yapacağız işlemleri hemen başlayalım. Buraya önce bir kere fıstık yapalım. 4 kere sarıyorum. Tutarak yapıyorum bu sefer. Elimle buradan tutuyorum. İpimi geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir yaptım ve tepesine sık iğne ile sabitledim. Bu 1. Tekrar 3 tane zincir, yine tepesine sabitledim. 2. 3 zincir, tepesine sabitledim. Şimdi ara geçiş için 4 tane zincir yapıyorum. Burada kastırma yapıyorsa sayılarınızı artırabilirsiniz. 4 zincirimi yapıp 2 tane grubun arasına sabitledim. Tekrar 4 zincir üstüne sardım. Şimdi ara boşluğa bir fıstık daha yapıyorum. Buradan tutuyorum ipimi. Şu şekilde çıkartıyorum. Buradan kapattım. Üç tane zincir yaptıktan sonra tepesine sık iğne. 3 tane kirpik yapıyoruz. Dört zincir ve bir ara boşluğa geçtim. Buraya sık iğne. 4 zincir üstüne aldım. Şimdi diğer boşluğa geçtim. 4 kere sardım. Burada ipimi tutarak hepsini içinden çıkartıyorum. Bir daha yapacağım buraya arkadaşlar, açıldı. Yine 3 tane kirpik yapıyorum. Tepesine sık iğne. Dört zincirle yine buraya sabitleyeceğim ve bütün lifimin etrafını tamamen bu şekilde dolanarak tamamlayacağım. Daha sonra bir de puf çiçek yapalım arkadaşlar. Bitirip gelelim. Evet, ben bütün kenarları tamamladım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Oldukça güzel oldu. Şimdi bu bitirme kısmını da birlikte yapalım. Yeni başlayan arkadaşlarımız zorlanmasın. Son fıstığımı da yaptım arkadaşlar. İlk başlangıç kısmına geldim. Burada yine 4 tane zincir yapıyorum. Ve araya sık iğne ile sabitledim. Yine 4 zincir. İlk başlangıçtaki fıstığımızın üstüne batarak şöyle sıkıca kaydıralım. Sonrasında 2 tane zincir yapalım. İpimizi keselim. Artık lifimiz bitti. Bunu da arkada yürütürüz ve kaybederiz. Bu şekilde. Biraz ilerlettikten sonra makasla kesin arkadaşlar. Ben şimdi hemen ortasına bir de çiçek yapmak istiyorum sizlere. Puf çiçek yapacağım. Hemen puf çiçek yapımıyla devam edelim. Evet, şimdi halkamızı yaparak başlayalım. Puf çiçeğimizi yapalım. 6 tane zincir yapıyorum. İlk baştaki zincire batarak küçük bir halka yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir yapıyorum. Şöyle ufak bir halkam var. Üstüne aldım ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Birinci yuvam oluştu. Şimdi bir zincir, bir trabzan şeklinde yuvalarımı yapmaya devam ediyorum. Bir zincir, bir trabzan. Toplamda 11 tane yuva yapacağız arkadaşlar.
12.'yi farklı bir yöntemle yapacağız. Şimdi 11 tane yapalım. Bir zincir, bir trabzan. Şimdi ben sayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. 10, 11. Şimdi 12.'yi bir zincir yapıyorum. İlk başlangıçtaki zincire batarak yapıyorum. Ve toplam 12 yuvaya çıkartıyorum. Bu şekilde. İlk boşluğa kaydırma yöntemiyle ilerledim. Bir zincir. Şimdi puf çiçeğimizin fıstıklarını yapalım. İpimizi uzatıyoruz. Şöyle. Buraya 5 kere sardığım fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu kapatmadım. Üstüne aldım. Şimdi yandaki boşluğa devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 10 tane fıstık sardım. 2 tane de yuvaya yapmış olduk. Şimdi bunu böyle tek seferde topladım. Şöyle bir zincir yaptım. Burada dilerseniz daha fazla da sarabilirsiniz. Daha dolgun olsun isterseniz. Burada 3 tane daha zincir yapıp ikinci yaptığım yuvaya sık iğneyle sabitliyorum. Bir ilerisine de yine kayarak şöyle kaydırma yöntemiyle geçtim. İlk puf çiçeğimin yaprağı oluştu. Uzattım. İlk boşluğa 5 tane, ikinci boşluğa 5 tane fıstık sarıyorum. 10 tane oldu. Şimdi ikisini birlikte tek seferde çıkartıp kapatıyorum. 3 tane zincir dibine sabitliyorum. Bir ilerisine de kayarak ilerliyorum ve aynı işlemi devam ettiriyorum. Toplamda 6 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Ben tamamlayıp daha sonra ortasını yapalım. Evet, ben burada 6 taneye tamamladım. Sonda da 3 zincirimi yaptım. Ve burada sabitledikten sonra şöyle dibine şöyle 2 tane zincir yapıyorum arkadaşlar. Bunu arkaya alacağım. Biraz uzun bırakıp keselim. Bu zincirim gözükmesini şöyle arkaya kaydıralım. Evet, daha sonra onları temizleyeceğiz. Şöyle. Şimdi bir de ortasına puf yapalım yine. Bunu ben lifin ortasına bağlayacağım için bunu da birazcık şöyle ip mesafesi bırakacağım. Bağlarken kolay olsun. Dikebilirsiniz dilerseniz. Ben bağlamayı tercih ediyorum. Daha kolay geliyor. Şöyle biraz ip bıraktım. Buraya 2 tane zincir yapıyorum. Şimdi uzattım. Zincirime batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada istediğiniz kadar sarabilirsiniz aslında. İpinizin kalınlığına göre dolgun olsun. Ben sanırım 6 sardım. Şu an unuttum sayımı. Şöyle. Evet. Daha sonra burada da mesafe bırakıp keseceğim. Bir yandan konuşup bir yandan iş yapınca arkadaşlar şaşırabiliyoruz. Kusura bakmayın. Ama çok önemli değil sayı. Siz gönlünüz nasıl hoş geliyorsa o kadar devam ettirin. Bunu da buraya bağlayacağız. Şöyle arkaya alacağım önce ipimi. Daha sonra buradakini. Bazen de acele ediyoruz.
Videomuz hızlı olsun, sıkmayalım sizi diye. Evet. Şimdi bunu önce tomurcuğumu buraya bağlayacağım. Şu iki tane düğüm attım. Sonrasında şu fazlalıkları da keselim arkadaşlar. Sonra zor olacaktır. Evet, burada tomurcuğumuz da oluştu. Şöyle puf çiçeğimiz bitti. Bunu dilerseniz dediğim gibi dikebilirsiniz. Ya da buraya şu şekilde benim bıraktığım gibi ip bırakıp bağlayabilirsiniz. Onu da hemen bir tanesini göstereyim. Mantığı çok kolay. Üstüne getirip elinizle bu şekilde arkadan ipi geçirin. Arkaya alın. Her ikisini de tam ortada olsun, hizalı. Diğerini de yine öyle geçirin ve arkadan bağlayın. Şuradan bunu da alıp bağlayın. Şimdi ben bağlayayım düzgünce. Evet, puf çiçeğimi de bağladıktan sonra lifimi tamamladım. Umarım memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Yapımı çok kolay ve çok güzel gerçekten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi göstermek adına yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Zili de tüme getirirseniz yapmış olduğum tüm paylaşımlardan ücretsiz bir şekilde bildirimler alırsınız. Yine diğer çalışmalarıma da oynatma listemdeki lif modellerinden bakabilirsiniz. Farklı kategorideki örgülerime de göz atarsanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.